Herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu uçan civciv modelini yapacağız. Bakın. Çok güzel oluyor. Böyle uçan civcivimiz. Gayet güzel duruyor. Hiçbir sıkıntı olmadan havada çok güzel uçuyor. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle. Çok güzel bir model oldu. Bu şekilde eğim vererek kullanabilirsiniz üst kısmındaki çiçeği. Hemen böyle yapıştıralım. Uçuralım daha doğrusu. Evet, malzemelerimize baktığımız zaman ben pamuklu ip tercih ettim yine. Bütün çiçeklerimde biliyorsunuz pamuklu ip kullanıyorum. Bunda da yine pamuklu ip kullandım. Tığımız bu şekilde 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Kavanoz kapağı kullandık. Büyük boy yapıyorum ben. Bu şekilde. Büyük boy kullandım. Küçük boy bu çiçek için küçük geliyor çünkü. Büyük boy yeterli oluyor. Boyu çok güzel oluyor. Hayalet ipimiz var. Bu kısmında kullanıyoruz. Misina da kullanabilirsiniz. Görünmesi sıkıntı değil diyorsanız normal ip de kullanabilirsiniz. Normal ip de fark etmez yani. Sonrasında şu çiçeğimizin iç kısmında şöyle göstereyim. Bu kısmını doldurmak için elyaf kullanıyoruz. Boncuk elyaf kullandım ben. Sonrasında makasımız var. Şöyle tekrar göstereyim. Alt kısmını kaplamak için keçe kullanıyoruz. Sonrasında yapıştırmak için sıcak silikon kullanıyorum yapıştırıcı olarak. Bir de asıl en önemli nokta nasıl böyle sabit duruyor. Nasıl düşmeden duruyor. Havada bu kadar güzel uçuyor. Sorularının cevabı tabii ki de bu telimiz. Telimizin çok sabit durması gerekiyor arkadaşlar. Esnek bir tel olduğu zaman maalesef ki havada güzel durmuyor. Hemen yapışıyor veya düşüyor. O yüzden telimizi güzel seçmemiz gerekiyor. Diğer tarifimde bakır tel kablo kullanmıştım biliyorsunuz. Ama onda sıkıntı yaşayanlar olabiliyor. Bakır biraz daha yumuşak olduğu için eğilip bükmesi daha kolay oluyor. O yüzden böyle bir araştırmaya girdim ve hemen şöyle göstereyim size. Bakın çelik bir tel buldum. Bunu da yine aynı şekilde bakır kabloyu teli bulduğumuz yerlerden bulabiliyoruz. İnşaat malzemesi satılan bir yerden aldım bu. Çelik tel diye geçiyor. Bu şekilde. Bakın gayet sert ve bükmesi çok zor bir tel. Şöyle göstereyim. Bakır tel normalde hemen elimizde kolaylıkla şekil verebilirken buna şekil vermesi daha zor, daha sabit duran bir tel. O yüzden bununla daha kolay duruyor. Bir sıkıntı yaşanmıyor. Tel örgü teli diye geçiyor bu. Çelik bir tel. Paslanmıyor. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakır tel gibi bunun da paslama problemi yok. Çünkü çelik bir tel. Bu şekilde gayet sabit duruyor. Bakın hiç oynamıyor. Ya bakır tel gibi o çok oynamıyor diyeyim. Ama dediğim gibi benim bakır telde de bir sıkıntı yaşamadım zaten. Onunla da gayet güzel havada uçuyor yaptığım oyuncaklar. Bununla da daha sabit duruyor. Hangisini tercih etmek isterseniz tercih sizin tamamen. Ben sadece size alternatif gösteriyorum, sunuyorum. Bir de mıknatısımız var. Bunu da unutmayalım. Bunu da mıknatısınızın gücüne bağlı olarak, çekim gücüne bağlı olarak sayısını ayarlayın. Benim bu son aldığım mıknatısın gücü biraz zayıf geldi. O yüzden civcivde 3 tane kullandım. Bu kısımda da 2, 3 fark etmez. Zaten bakın bu şekilde açık bu kısmı. Gücü yetersiz gelirse ekstra eklemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde mıknatıs kullanıyoruz. Malzemelerimiz böyle. Yapımına hemen başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Hemen tabanı için yeşil ipimi aldım. Önceki videoya göre tabanında sayılarında biraz değişiklikler yaptım. Yani tamamen yeniden sayılar oluşturdum. Hemen başlayalım. Bu şekilde sihirli halka yaparak başlıyoruz. Böyle sihirli halkamızı oluşturduk. Şu ipimi çekiyorum. Daha kolay örebilmek için biraz küçültüyorum sihirli halkamızı. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. İpimizin başına bir kere dolayıp tığımızın başına bir kere dolayıp ipimizi sihirli halkanın içine ikili trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Hemen battım. Bu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir çektim. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini bir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen sihirli halkamıza batıp ikinciyi yaptım. Hemen üçüncüyü yapıyorum. Bakın böyle 3 tanesini yaptık bile. Bu şekilde toplam 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptık. Bunu 14'e tamamlayıp gelelim.
Evet, bakın tamamladım. Şimdi şu ipimi çekiyorum, sihirli halkamızın ipini. Orta kısmı tamamen kapatıyoruz. Hiç açıklık kalmayacak şekilde kapattım. Ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine bakın şu zincir çekerek çıktığımız yer. Bu da trabzanımız şurası. Bunun tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İkinci sıramıza geçiş yaptık. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplam 14 tane artırma yapmış olacağız. Hemen başlayalım. Bakın zincir yaptığım yerin hemen dibine indim. Buradan başlıyorum. Bir ikili trabzan. Aynı yere ikinci. Yan tarafa geçiyorum. Bir ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani aynı yere ikişer tane ikili trabzanlar yaparak bakın bir tane yapıyorum. Aynı yere şu şekilde aynı yere bir tane daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Toplam 14 tane artırma yapmış oluyoruz yani. Tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. Şu şekilde ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Ve 3. sıramıza geçiş yapmış olduk. Bu sırada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani hemen başlayalım. Zincir yaptığımız yerden batarak başlıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Yan taraftaki ilmeğimize aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir tane yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet. Yan tarafa bir tane yapıyorum. Bunun yanına aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2. Bir tek bir çift yapıyoruz yani. Bakın bir tane tek trabzan. Yanına aynı yere 2 tane. Bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift yaparak geliyoruz. Ve 1, 2, 3. sıramızı tamamlayıp 4. sıramıza geçiş yapıyoruz. 4. sıramıza geçtik. Burada bakın yine zincir yaptığım yerin dibinden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Yan tarafa aynı yere 2 tane yapıyorum. Bir ikili trabzanım. Aynı yere ikinci. Şimdi yan tarafa yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, yanına 2. Bunun yanına da aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şimdiden sonrasını bir yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 2 tek bir çift yaptık. Şimdiden sonrasını 2 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yan tarafa bir ikili trabzan, yanına ikinci ikili trabzanım. 2 tek, yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tek bir çift yani. Bir yaptım. Aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonunda bir tane ilmeğimiz kalacak. Buraya kadar yapıp geliyoruz. Evet, son bir tane ilmeğimiz kaldı, bakın o gösterdiğim. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sıramızı bitirmiş oluyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyoruz ve 1, 2, 3, 4 sıramızı bitirdik. 5. sıramıza geçtik. Burada 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen bir ikili trabzan, yan tarafa ikinci ve yan tarafa üçüncü. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bakın bu şekilde 3 tek bir çift. 1, şu zinciri saymıyoruz. Zinciri trabzandan saymayın. 1, 2, 3 tek yaptık bu şekilde. Yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptık. 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyoruz. Bütün sırayı böyle 3 tek bir çift yaparak tamamlayalım. Evet, 6. sıramıza geçmiş olduk. Bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi bu sıramızda hemen zincir yaptığım yerden başlayarak yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Evet. Başlangıçta 2 tek bir çift yaparak başladık. Şimdi 4 tek bir çift yaparak ilerliyoruz.
Yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum yani. Birinci ikili trabzanım, yanına 2, yan tarafa 3 ve 4. Bakın 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bakın şu en son çift yaptığımız yer, onun yanından başlayarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek yaptım. Yanına da bir tane çift yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Şurada 2 tane ilmeğimiz kalacak şekilde buraya kadar geliyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüp gelelim. Evet, bakın son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunlara da birer tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan taraftaki ilmeğimize de 2. İlk yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp 3 tane zincir çekiyoruz. Ve kaçıncı sıramıza geçtik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızdayız. 7 ve 8. sıraları düz bir şekilde örüyoruz. Toplam 84 tane ikili trabzanımız oluyor. 84 tane ikili trabzan örerek 2 sıra örüp geliyoruz ve bu kısmı bitirmiş oluruz, taban kısmını. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın tamamladım ve kapağı bu şekilde geçirdim. Hiç boşluk kalmadı bu kenarlarda, bakın bu şekilde. Tamamen kapatmış oldu kapağımızı. Bu da ön tarafı, hiç bombeli değil. Bakın gayet güzel oldu. Taban kısmımızı tamamladık. Şimdi diğer parçalarına geçebiliriz. Evet, şimdi bu parçamızı yapalım. Bakın bunun için de hemen sarı ipimi aldım öncelikle. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bu ipimi biraz çekiyorum. Halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu ipimi çekiyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yapalım. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Öncelikle şu ipimi iyice çekerek sihirli halkanın ortasını tamamen kapatıyorum. Sihirli halkanın ipini çekiyoruz. İkinci sıramızda bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Yani toplam 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir sık iğne, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Yan tarafa geçiyorum. İkinci artırmamız 1, aynı yere 2. Üçüncü artırmamız 1, aynı yere ikinci sık iğne. Dördüncü artırmamızı yapıyoruz. Beşinci artırmamız 1, aynı yere 2 ve son artırmamızdayız. 1, aynı yere 2. Toplam 6 tane artırma yaptık. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yaparak örüyoruz. Yani hemen yapalım. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Battım. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Yapıp gelelim. Evet, ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çektim ve üst sıramıza geçiş yapmış olduk. Dördüncü sıradayız. Bu sırada hemen yine zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, yanına 2. 2 tek, yan tarafa çift yapıyoruz. Yani artırma yapıyoruz. 1 yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tek bir çift yaptık yani. Yan tarafa 2 sık iğne yan yana. 1, yanına 2. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda bir tane ilmeğimiz kalıyor. Bu kalacak. Buraya kadar örüp gelelim.
Evet, bakın son bir tane gösterdiğim ilmek kaldı. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu sıramızda bitirmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Burada 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Ama artık bakın şu şekilde arka ilmeklere batarak öreceğiz. Sık iğnemizin 2 tane dalı var. Bir ön tarafta, bir arka tarafta. Biz ön taraftaki ilmeğini ellemiyoruz. Bakın burayı bırakıyoruz. Arka taraftaki ilmeklere batarak öreceğiz. Hemen başlayalım. Bu zincir yaptığım yerden başlıyorum. Arka ilmeğini alıyorum bakın. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa yine arka ilmekten alarak 2. Bunun yanına 3. sık iğnemiz. 3 tek yaptık. Şimdi yan tarafa çift yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Arka ilmekten alıyorum. 1. Aynı yere 2. 3 tek bir çift yaptık. Yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bunun yanına çift yapıyorum. Yani artırma yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın böyle yaptığımız zaman bu ön ilmekleri kalıyor. Şu ilmekler boşta kalıyor. Şimdi bütün sırayı 3 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Sonrasında bir üst sıraya geçelim. Tamamlayıp geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Burada ilmek kaydırmayı da aynı şekilde arka taraftan alarak yapıyorum. Arka ilmekten batarak yani. İlmek kaydırmamı yapıp bir tane zincir çekiyorum. 6. sıramıza geçmiş olduk. Burada hemen zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. 1. Yan tarafa yine arka ilmeklerden alarak örüyoruz. 2. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Şimdi artık 4 tek bir çift yaparak örmeye devam ediyoruz. Yan tarafa geçtim. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 4 tek bir çift yaparak burada 2 tane ilmeğimiz kalıyor. 2 ilmek kalana kadar örüp geliyoruz. Evet, son 2 tane ilmeğim kaldı bakın. Onların da üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. 1, ikinciyi de yaptım ve ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırmamızı tamamlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Kaçıncı sıramızdayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramıza geçtik. Burada 5 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden başladım. 1, yan tarafa 2, 3, 4 ve 5. Bakın burayı da yine arka ilmeklerden alarak ördük. Son 3 sırayı arka ilmeklerden batarak örüyoruz. 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Bu şekilde 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz ve bu kısmı bitirmiş oluyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine bu şekilde 2 dalından birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu parçamızı bitirmiş olduk. Hemen ipimizi kesiyoruz. Bu ipi arkaya çekebiliriz. Aynısından bakın aynı sayıları kullanarak bir de yeşil yapıyoruz aynı şekilde. Ama bunda bu arka ilmeklerini alarak ördüğümüz kısımları düz örüyoruz. Yani arka ilmekten batmadan 2 ilmeği birden alarak 2 dalından birden batarak örüyoruz. Bu şekilde bu arka tarafı olacak. Şöyle göstereyim. Bu arka tarafı kapatmak için kullanacağız. Kapak kısmı, alt kısmı olacak çiçeğimizin bu şekilde. Bu parçamızı da tamamlayalım. Şimdi bu önde kalan ilmeklerin bu kısımları dolduracağız. Bakın böyle buradaki gibi. Hemen lila renkte ipimi alıyorum ve o kısımları dolduruyoruz. Evet, ilk olarak ilmek başlangıcı yapıyoruz. Bakın böyle. Sonra bunu burada ilmek kaydırma yaptığımız kısımlar var bakın. Belli oluyor zaten. Buradan batarak hemen ilk sıramızda
burasıydı. İlk arka ilmeklerden alarak ördüğümüz kısım. Oradan başlıyorum. Hemen buraya ipimi bağlayacağım, sabitleyeceğim. Böyle geçiriyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Yan tarafa hemen yan tarafına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Burada şu ipimi de yürütüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Yan taraftaki ilmeğe, bakın hemen buraya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bütün açıkta kalan ilmekleri 1 2 aynı işlemi uygulayarak dolduruyoruz. İlmek kaydırma. Bu şekilde tamamlıyoruz. 2 sıra öreceğiz. Bakın böyle. Bu sırayı ve bunun üstündeki sırayı 2 sıra bu lila ipimizle aynı işlemleri uygulayarak dolduruyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Bakın 2 sıra yapıyoruz. 2 sıra böyle tamamlayıp gelelim. Sonrasında bu mor kısımlarını yapalım. Evet, bakın bunların üzerlerini doldurdum. Şimdi mor kısımları yapacağız. Onun için şöyle bunun üst sırasında bakın bir tane önde kalan ilmek sıramız kaldı. Buralara batarak öreceğiz. İlk olarak ilmek başlangıcı yapıyorum. Hemen bir ilmek başlangıcımızı yapalım. Sonrasında herhangi bir yerden battım, fark etmez. Hemen ilmeğimi buradan alıyorum. Geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. İpimi bir kere doluyorum. Aynı zincir yaptığım yere batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu sefer ipimi 2 kere doluyorum. Yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu ipimi normalde yürütmem gerekiyor ama daha kolay görmeniz için arkaya alacağım şimdi. Ben onu sonra içeri çekeceğim. İpimi 2 kere doladım. Hemen yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. Bakın şöyle bir dakika. Evet. İkisini bir, ikisini bir, 2 tane ilmeğim kalıyor. Bu ikisini tek seferde çekiyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzanın tepesinde 2 tane zincir çektik. Şu şekilde trabzanımızın 2 tane dal oluştu bakın. İkisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde bu uç kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde çekiyorum. 3 tane zincir çekip yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde ilk yaprağını oluşturmuş olduk. Bir kere daha göstereyim. Bir kere doladım ipimi. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 3 seferde çekiyoruz. 1 2 ve 3. Tepesine 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 2 dalından birden batarak ilmek kaydırma yapıp uç kısmını oluşturuyorum bu yaprağın. Sonra bir kere dolayıp yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve yan tarafa ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın böyle. 2 tanesini oluşturmuş olduk bile. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şu kısımları. Bu kısımlarını yapmış oluyoruz. Bütün sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Böyle aynı işlemleri tekrarlayarak tamamlayıp geliyoruz. Evet, ilk sıramızı tamamladık bakın. Şimdi ikinci sıra yaprakları yapacağız. Bu mor yapraklarımızı hemen ipimi alıyorum. Son ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki sırada bakın yine ön ilmeklerden batarak öreceğiz. Şu ilmeklerden batacağız. Arka ilmekleri bırakacağız. Sadece ön ilmekleri alacağız yine.
Hemen başlayalım. Arka tarafta tam bunun hizasına denk gelen ilmeğe batıyorum ve oraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle. Sonrasında 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. İpimi iki kere doluyorum ve aynı yere zincir çektiğim yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çekiyoruz yani. 1, 2 ve 3. Şimdi ipimi 3 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Tığımda bakın 4 tane ip olmuş oldu. Yan tarafa bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz bu sefer. Battım. Aldım bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğim oluyor. Bunu 4 seferde çekiyorum. İkişer ikişer çekiyoruz. 2, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve kalan ikisini de bir seferde çektim. 4 seferde çekmiş olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve dibinden bu iki dalından birden batarak trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi iki kere dolayıp yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çekiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yan taraftaki ilmeğimize batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 4 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2, şurada bir ip geldi. 3 ve 4. Bakın ilk parçasını yapmış olduk bu şekilde. Böyle oluyor. Şunun arkasında kalınca böyle görünüyor. Hemen bir tane daha yapalım. İpimi iki kere doluyorum. Zincir yaptığım yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle aldım. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 3 seferde çektiğimiz trabzan yani. İpimi bu sefer 3 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Yan tarafa bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Battım. Aldım bakın. Tığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Bunu 4 seferde çekiyorum. İkisini bir, tek tek sayalım. Bir çektim. 2, 3 ve 4. 4 seferde çektik. 2 tane zincir çekiyorum onun tepesine ve bu şekilde iki dalını birden alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Tığımı iki kere dolayıp ipimi yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çekiyorum. Şimdi 4 tane zincir çekip 1, 2, 3 ve 4. Yan taraftaki ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 4 tane zincir çekiyoruz ve diğer yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde 2 tanesini yapmış olduk. Böyle. Bütün sırayı aynı işlemleri tekrarlayarak tamamlıyoruz, dolduruyoruz. Bitmiş halimiz de böyle oluyor. Bakın. Biraz önce de göstermiştim zaten. Bitmiş hali böyle olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın bu şekilde biten parçalarımızı. Şimdi bunları bir birleştirelim. Bunun böyle arka tarafını çeviriyorum. Şurada arka ilmekleri kalmıştı ya. Hani bu son mor kısmı ön ilmeklerden batarak örmüştük. Bu arka ilmekleri kalmıştı. Bunun buralarına batarak bu yeşil parçasıyla birleştireceğiz. Hemen öncelikle bir ilmek başlangıcı yaptım. Bakın böyle. Bunu şöyle ters tarafı içte kalacak şekilde kapatıyorum böyle bakın. Hemen şöyle tutalım. Nereden battığınız fark etmez. Zaten ilmek kaydırma yaparak ilerlediğimiz için fark etmiyor. Hemen buradan şöyle battım. Bunun da bu iki dalına birden batıyorum. Bakın. Direkt yani tek daldan değil de iki dalına birden batıyorum. Böyle. İpimi alıyorum. Buradan geçirip böyle ilk olarak bir bağladım. Şimdi şu ipimi de yürüteceğim burada. Normalde siz yürütün, öyle söyleyeyim. Ben size göstermek için bu ipimi şimdilik yürütmeyeceğim. İçe çekerim ben onu sonra. Ama siz örerken yürütürseniz daha sağlam olur örgünüz. Şimdi bakın şöyle tuttum. Karşılıklı denk gelecek şekilde ilmeklere batıyoruz. Hemen yan ilmeğime battım. Bunun tam karşısına denk gelen ilmeğe batıyorum bakın. Batıp böyle alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum.
Yan tarafa geçiyorum. Hemen bu sarı kısımdan alacağım. Sarı ipimi alıyorum ve karşıdan da yeşil ipimi alıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz iki parçayı. Sarı ipimi alıyorum. Tam karşılıklı denk gelmesine dikkat edin bakın. Hep karşılıklı denk gelsin ilmeklerimiz. Bir tanesi bile atlarsanız tam olmaz. Böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Sarıdan alıyorum. Ve tam karşısındaki yeşil parçadan da aldım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırmalar yaparak tamamlayacağız. Tabi biraz bir yapalım. Şöyle şuraya kadar falan gelelim. İçine elyaf dolduracağız çünkü. Elyaf doldurabileceğiniz seviyeye kadar gelin. Sonrasında elyafımızı doldurup devam edelim. Bakın böyle oluyor. İlmek kaydırmalar yaparak. Siz isterseniz iğneyle dikerek de yapabilirsiniz. Öyle de olur, fark etmez. Ben şimdi tığla nasıl yapılır onu göstermek istedim. Ama iğneyle yapmak isterseniz ipinizi keseceksiniz. Direkt geçirip karşılıklı ilmeklerden denk gelecek şekilde karşılıklı birleştireceksiniz. İğneyle de gayet kolay olur. Tığla da böyle oluyor. Şimdi buraya kadar bir gelelim. Elyaf dolduracağımız yere kadar örüp gelelim. Evet, bakın buraya kadar birleştirdim. Şimdi bu kısma elyafımı dolduracağım. Evet, bu kadar yeterli, bakın. Böyle doldurdum elyafımı burada. Sonrasında aynı işlemleri tekrarlayarak kalan parçamızı da kapatıyoruz. Böyle kalan parçayı da tamamlayıp gelelim. Evet, bakın böyle tamamlanmış oldu bu parçamız. Arkası böyle, önü böyle. Bunun sadece bir tanesinin arkasını kapatıyoruz. Diğer parçamızın arkasını kapatmayacağız. Bu böyle kalacak. Arkası açık kalacak. Diğer parçalarımıza geçebiliriz artık. Evet, şimdi bu parçamızı yapacağız. Bunun için de yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bu ipimi çekiyorum. Halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 1 2 Şimdi bunu kapatıyorum. Tamamen kapatmıyorum orta kısmını. Bu kadar yeterli açıklık kalması. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapacağım. Hemen ilk yaptığımız sık iğneye batalım tepesine. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramızda bütün ilmeklerin üzerlerine artırma yapıyoruz. 8 tane artırma yapmış olacağız. Yani hemen zincir yaptığım yerden başlıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa 1, aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı yere ikişer tane sık iğne yaparak tamamlayıp geliyoruz. Evet, tamamladım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Bu sıranın sonunda toplam 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sırayı bitirdik. 3 ve 4. sırayı düz bir şekilde 16 sık iğne yaparak örüp geliyoruz. Evet, bakın 4. sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi 5. sırada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne, bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım, bakın böyle. Şimdi 3 sıra 6, 7 ve 8. sıraları düz bir şekilde örüyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamadan 3 sıra düz örüp geliyoruz. Evet, bakın böyle tamamladım. Ama şöyle yaptım. Size 3 sıra demiştim. 3 sıra düz örün diye. Ben 2 sıra ördüm. 2 sıranın yeterli geleceğini düşünüyorum. Siz de öyle yapın. Toplam 7 sıra tamamlamış olduk. Bu 7. sıraydı. Tamamladık. Şimdi artık bu uç kısımlarını oluşturacağız. Onun için de hemen bakın zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum.
İpimi bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı noktaya battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. İpimi bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Hemen battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi yan taraftaki ilmeğimize geçiyoruz. Oraya hemen bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimizi bir kere dolayıp aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Ve aynı yere bir tane de sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde oluşturmuş oluyoruz uç kısmı. Şimdi bir tane ilmeğimizi atlayıp onun yanına batıyoruz. Hemen bir tanesini atlayıp diğerine battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine ipimi bir kere dolayıp yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi dolayıp aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve bir tane de sık iğne yapıyorum aynı yere. Bakın ikinci parçamızı tamamladık. Şimdi bir tane ilmeğimizi atlayıp onun yanına batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıp aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bitmiş hali de böyle oluyor. Bakın bu parçamızı da tamamlayıp geliyoruz. Şöyle bitiş kısmını da göstermek istedim. Son sık iğnemizi yaptık. Burada ilmek kaydırmayı böyle buraya yapıyorum. Şöyle yan tarafı değil de onun yan tarafına batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Burada kaç parça olmuş onu da göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane parça oluyor toplam. Bu şekilde bu parçamızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu yaprağını yapalım. Bunun için de zincir çekerek başlıyoruz. Hemen bir zincir başlangıcı yapalım. 16 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bunu 16'ya tamamlıyoruz. Evet, bakın böyle tamamladık. Şimdi en son yaptığımız zincirin bir yanına, yani 15. zincirimize batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. İpimizi bir kere doluyoruz. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyoruz. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyorum. 1 2. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. Ve yan tarafa 3. ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yan yana 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Battım. Tığına 4 tane ilmeğim oldu. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir, 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde üçlü trabzanları 5'e tamamlıyoruz. Yani yan yana 5 tane üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Evet. 5 tane üçlü trabzan yaptık bakın. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yan zincirimize battık. Bir ikili trabzan. Yanına bir tane daha ikili trabzan. Yan yana 2 tane yaptık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde direkt çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve uç noktamıza gelmiş oluyoruz. Bakın. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Zincirin bu tarafını bitirmiş olduk. Şimdi karşı taraftan örmeye devam ediyoruz. Hemen şöyle bu ipimi de yürütüyorum burada. İlk sıradaki ilmeğimize batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1. Bunun yanına ikinci ikili trabzan. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum.
Yan yana 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen tamamlayalım, yapalım. 1, evet, şimdi ipimi doluyorum bir kere. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci ve yan tarafa üçüncü. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve son bir tane ilmeğim kaldı bakın. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçmiş oluyoruz. İkinci sırayı telle öreceğiz. Hemen telimi alıyorum. Önceden kesmiştim ben. Bakın şu kısmında biraz uzunluk bırakıyorum. Ona göre ayarlayın siz de. Bu uzunluk bıraktığım kısmı böyle katlıyorum. Daha kolay örebilmek için. Ve hemen başlayalım. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bunu her seferinde söylüyorum. Dikkat edin siz de. Yoksa ilmeklerimiz kayıyor. Hemen buradan battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa sık iğne. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerini sık iğne yaparak dolduruyoruz. Birer tane hepsinin üzerlerine sık iğne yapıyoruz. Nereye kadar yapıyoruz? Şurada uç noktamıza gelene kadar yapıyoruz. Yani toplam 15 tane sık iğne yapmış olacağız bu uç noktaya gelene kadar. Tamamlayıp gelelim. Şurada buluşalım. Evet, uç noktaya geldim bakın. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üçünü de aynı yere yapacağız. 1, aynı yere, 2, aynı yere, 3. Ve karşı tarafı da aynı şekilde sık iğneler yaparak dolduracağız. Toplam buraya gelene kadar 15 tane sık iğne yapıyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamıyoruz. 15 tane sık iğne yaparak bu yaprak kısmını da bitirmiş oluyoruz. Bu parçamızı da tamamlamış olduk. Bakın böyle. Evet, bu şekilde malzemelerimizi hazırladık. Şimdi hemen telimizi göstereyim size. Bakın bu şekilde teli alt kısmını ayarladım ben. Sert bir tel olduğu için pense yardımıyla kestim. Bükmesini de yine bu şekilde şeklinde pense yardımıyla yaptım. Böyle yine buradan bir delik açtım bakın. Bu deliği de şöyle bakın. Şu kenarın biraz ortaya yakın kısmından açtım. Bu telin geçeceği şekilde, genişlikte diyeyim. Hemen telimizin de ölçüsünü göstereyim size. Uzunluğunu. Bu şekilde ayarlamıştık. Şöyle tuttuğum zaman bu alt kısma kadar 24 santim geliyor. Alt kısım önemli değil. O uzunluğu fark etmez. Siz ayarlayabilirsiniz. Üst kısım 24 santim. Hemen bunu geçirelim buraya. Böyle geçiriyorum. Sonrasında buraya sıcak silikonumla telimi iyice sabitliyorum. Hemen bir sabitleyip şu alt kısımlarını yapıştırıcı sıkıyoruz. Sonra sabitliyoruz, yapıştırıyoruz böyle. Sabitleyip bir gelelim hemen. Evet, bakın bu şekilde iyice bunu sabitledim buraya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın böyle bitirdiğimiz zaman bu açıklık olmasın istiyorsanız ben bu şekilde keçe kestim. Keçe kapatacağım ama örgü örüp kapatanlar da var. Onu da öyle de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın bunun aynısından örüp aşağı kapatabilirsiniz. Ama ben bu şekilde keçe kullanmayı tercih ettim. Bakın böyle bu kısma böyle tutup şöyle tuttuğumuz zaman şöyle göstereyim. Kenarlarda fazla kısımlar kalıyor. Bu fazla kısımlardan buralara sıcak silikon sıkarak şu kısımlara buraya yapıştıracağız. Bakın böyle hepsini teker teker yapıştıracağız. Hemen şöyle bakın şuraya sıkıyorum. Sonrasında bunu böyle buraya yapıştırıyorum. Keçeyi kapağın etrafına tamamen yapıştırıp gelelim. Evet, bakın bu şekilde sabitledim, yapıştırdım iyice. Altı böyle görünüyor. Kapatmış oluyoruz yani o görüntüyü. Şimdi hemen bu parçamızla yapıştıralım. Bunun da sondan dördüncü trabzan sıramıza geçireceğiz telimizi. 1, 2, 3 ve 4. Bakın buraya takacağız buradan. Şöyle 1, 2, 3 ve 4.
Şuradan açıyorum. Telimi buradan geçiriyorum. Böyle geçirdik. Sonrasında buralara, şu kenar kısımlarına yapıştırıcımızdan sıkarak yapıştırıyoruz. Şuralara aynı şekilde bu keçeye yapıştırdığımız gibi bu kısımlara yapıştırıcımızdan sıkıyoruz ve teker teker bütün etrafını böyle yapıştırarak dolanıyoruz. Bitirip gelelim yine. Evet, bakın bu şekilde tamamladık. Altı böyle duruyor. Gayet temiz bir çalışma oluyor. Şimdi şu parçamızı yapalım. Bunun için de hemen telimi aynı telden bu kadar kestim ben. Bunun da isterseniz uzunluğunu göstereyim size yine. Çok önemli değil ama uzunluğu yine de bir bakalım. Şöyle aşağıdan tuttuğumuz zaman şuraya kadar 12 geliyor. Bunu yapalım. Şöyle bu uç kısmını, bu şuraya gelecek kısmını biraz böyle kıvırdım. Bu şekilde. Şimdi hemen bunu geçirelim. Bakın tam şöyle orta kısımdan böyle geçiriyoruz. Bu şekilde oluyor. Buraya bir miktar silikon sıkacağım. Yine yapıştırıcımdan sıkacağım ve bunu buraya iyice sabitleyeceğim öncelikle. Bir sabitleyelim şöyle. Evet, bakın bunu buraya iyice yapıştırdım. Şimdi bu kısma bu şekilde mıknatıslarımızı koyacağız. Bu iç kısma gelecek. Bunun da tam zıt kutuplar olmasına dikkat edin. Bakın bu şekilde çeksin. Yapışsın istiyoruz. O yüzden bu kısım böyle burada duracak. Çeken kısım burada üstte kalacak şekilde birbirini çekmesi gerekiyor çünkü. Bakın bu şekilde çekmesi gerekiyor. Ona göre ayarlayın. Aynı kutuplar olmasın. Hemen şuraya yapıştırıcımdan sıkıyorum. Buraya mıknatısımı yapıştırıyorum. Buraya bakın, bu iç kısma mıknatısımı yapıştırıyorum. Evet, bakın iyice sabitledim mıknatısları. Şimdi ben burada 3 tane kullandım. Ama siz yine gücü yetersiz gelirse ekleme yapabilirsiniz. Burada öyle bir avantajımız var açıkta olduğu için. Bu şekilde şu an 3 tane mıknatıs kullandım ben. Şimdi bunun etrafını bir sarmaya başlayacağız. Yeşil ipimi alıyorum. Bunu da hemen şöyle göstereyim. Bakın. İlk olarak şuraya kadar bunu bununla birlikte yapacağız. Buradaki telle birlikte yapacağımız için şöyle saracağız. Bakın. Böyle saracağımız için şuraya kadar bir sarıp gelelim. Bu birleşim yerine kadar saralım yani. Evet, bakın bu birleşim yerine kadar geldim. Buraya bir miktar yapıştırıcımdan sıkıyorum ve ipimi buraya bir sabitliyorum. Sonrasında birlikte saracağız çünkü. Bu ipimizi keselim bir. Şimdi bunu böyle tutuyorum. Böyle bakın tam birleşim yeri olmuş oluyor. Hemen ipimi alıyorum. İlk olarak şurada bir miktar açıklık bırakıyorum. Çünkü buraya çiçeğimizi takacağımız için oraya açıklık bıraktım. Şöyle buradan bir miktar açıklık boşluk bıraktıktan sonra aşağı doğru bu şekilde sarıyorum. Bunda nereye kadar sarıyorum? Şöyle biraz şu kısmı kapatayım. Bunun geleceği yere kadar bakın. Şöyle duruyor ya. Şu kısma kadar, şu aşağıdaki şöyle göstereyim bakın. Şu kısma kadar sarıyorum. Sonra buradan sonrasını birlikte saracağız çünkü. Buraya kadar bir saralım. Şöyle elimle tutuyorum orayı. Yerini belirledim. O kısma kadar iyice sarıyorum. Bakın tam tuttuğum yere geldim. Sonrasında bu parçamı alıyorum. Böyle ikisini birden sarmaya başlıyorum. Bunu da nereye kadar saracağız? Bu yaprağımızı takmak istediğimiz yere kadar saracağız. Bir miktar bir saralım. Evet, bakın buraya kadar sardım ben. Telin yarısını geçmiş olduk. Yarısı da diyebiliriz. Şimdi hemen bu yaprağımı alıyorum. Şu tel kısmı görünsün isterseniz şöyle biraz boşluk bırakarak da sarabilirsiniz. Tamamen şöyle kapatarak da sarabilirsiniz. Yani teli kapatarak diyeyim. Uzunluk bıraktığımız teli. Bir miktar ben boşluk bırakacağım. Telim biraz görünsün istiyorum şimdi. Şöyle tutuyorum. Bakın böyle tuttum. Biraz boşluk bıraktım. Ve bu şekilde yaprağımı oraya sabitliyorum. Şu alt kısma kadar
tamamen sarıp geliyoruz. Evet, bakın böyle sardım. Şu alt kısma bir miktar yapıştırıcımdan sıkıyorum yine. Çok az bir şey. Sonrasında ipimi buraya sabitliyorum. Böyle ipimi iyice sabitleyip kesiyorum. Bu kısım tamamdır. Şimdi artık çiçeklerini yapıştıracağız. Çiçeklerimizi hemen şöyle alıyoruz. Bakın bu alt kısma. Bunun alt kısmı yeşil, takmadık alt kısmını. Ama bunu da kaplamıştık. Birleştirmiştik birlikte. Şimdi ilk olarak bunu bir yapıştıralım, sabitleyelim buraya. Onun için de ilk olarak burayı bir takacağımız yeri ayarlıyorum. Bakın bu şekilde yerini belirliyorum. Sonrasında buraya bir miktar yapıştırıcıdan silikonumdan sıkacağım. Hemen. Bunu hemen bu ayarladığım yere yapıştırıyorum. Bu şekilde. Evet. Biraz açıklık bırakmıştık ya, o açıklığı tamamen kapatmış olduk. Şöyle istediğimiz şekilde, isterseniz dik tutabilirsiniz, isterseniz böyle bu şekilde çevirerek kullanabilirsiniz, yan tutarak. Şöyle göstereyim. Ben şöyle kullanacağım. Böyle durmasını istiyorum o yüzden. Sonrasında hemen bunu böyle bırakalım. Bunu yapıştıracağız ama öncesinde hemen hayalet ipimi alıyorum. Bundan bir miktar keseceğim. Bakın bu şekilde hayalet ipimiz. Bundan biraz kesip oraya geçireceğim. Yapıştırdıktan sonra takması daha zor oluyor. O yüzden bunu hemen bir tığ yardımıyla şöyle bakın tam buraya koyacağım, yapıştıracağım. Bu mıknatısın altına denk gelecek şekilde şöyle yapıştıracağız bunu. O yüzden şuradan bir yerden şöyle sihirli halkanın bir yanından hayalet ipimi hemen geçireceğim. Bakın buradan buraya bunu sabitleyeceğim. Birkaç tane düğüm atarak bunu buraya sabitliyorum hemen. Evet. Şimdi artık yapıştırabiliriz. Bakın hayalet ipimizi de taktık. Şöyle ipimizi taktığımız yere dikkat edelim. Bu şekilde mıknatıslı kısmın altına denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Böyle. Bunu buraya yapıştıracağız. O yüzden şu kısımlarına hemen sıcak silikonumdan yapıştırıcımdan sıkıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Evet, bakın böyle yapıştırdık. Şimdi şuraya mantarımızı alıyoruz. Mantarı da böyle buraya yapıştıracağım. Bu şekilde. Şu alt kısmına şöyle tutalım. Bu alt kısmına yapıştırıcıdan sıkıp buraya sabitliyoruz. Evet, böyle yapıştırdım. Şuraya bir miktar silikondan damladı. Video çekerken böyle aksaklıklar olabiliyor maalesef. Burayı temizlemeye çalışacağım ben. Bakın böyle bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi artık civcivimizi takacağız. Civcivi de böyle bakın. Nasıl yapıyoruz? Hemen hayali şöyle bunu bırakalım bir. Hayalet ipimizi bu şekilde kesmiştik. Buraya sabitledik. Civcivin şu alt kısmından ipimi geçireceğim. Sabitlemeden yani düğüm atmadan önce bir bu kısımdan bir ipimizi geçirelim. Şu alt kısmından şöyle bir tutalım. Böyle çıkacağı için hemen şöyle şuradan geçiriyorum ipimi. Düğüm atmayacağız. Böyle alalım. Evet. Bakın böyle tutuyorum. Şöyle göstereceğim. Böyle daha iyi görünecek. Şimdi bakın bu uzun bıraktığımız, bağlamadığımız ipimizi bu şekilde ipimizi buraya taktık ya, civcivimize bağlamadığımız ipi böyle tutuyorum. Buradaki tam noktasını bulmaya çalışıyorum. Bakın böyle ortalama havada durduğu noktayı bulmaya çalışıyorum. Şöyle hangi noktada duruyorsa şöyle ayarlıyoruz. Evet. Bakın burada durdu.
Ortalama buradan ortalama uzunluğunu belirlemeye çalışıyoruz burada. Çok böyle uzun bağlamamak için buradan ipimi sabitleyeceğim. Şöyle tutuyorum. Bu noktadan ipimi bağlayacağım. Evet, hayalet ipimi bağladım. Bakın böyle dönüyor. Video tam alamıyorum. Kadraja şu an sığmıyor ama çok güzel dönüyor. Dönmesinden anlayabilirsiniz zaten havada uçtuğunu. Bakın böyle çok güzel oldu. Bu arada şunu söyleyeceğim. Eğer ipinizi bağladınız mesela uzun geldi yapışıyor veya kısa geldi. Şu kısmını şöyle şu kısmını aşağı eğerek veya yukarı kaldırarak ayarlayabilirsiniz. İpin uzunluğunu ortalama belirliyoruz zaten dediğim gibi. Sonrasındaki kısmı bu üst kısımdan ayarlayarak yapabilirsiniz. Bakın böyle gayet güzel duruyor. Şu iç kısımdaki mıknatısını da dediğim gibi siz mıknatısınızın gücüne göre ayarlayabilirsiniz. Zaten burada açıkta duruyor. Baktığınız yeterli gelmiyor. O zaman fazladan bir mıknatıs daha ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.